31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen pnömoni vakaları olduğunu bildirmiştir. Vakalarda ateş, öksürük, nefes darlığı ve radyolojik olarak çift taraflı akciğer tutulumu ile uyumlu bulgular tespit edilmiştir. Bu vakaların özellikle de Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri şehir pazarı çalışanlarında yoğunlaştığı anlaşılmıştır. Hastalardan alınan örneklerin incelenmesi sonucunda 7 Ocak 2020'de hastalığa neden olan virüsün SARS ve MERS gibi koronavirüs ailesinden olduğu anlaşılmış ve virüse yeni koronavirüs 2019 yani 2019 nCoV adı verilmiştir. 2019 nCoV genetik diziliminin SARS koronavirüsüyle %70 benzerlik gösterdiği bildirilmiştir. Bu nedenle yeni koronavirüs resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti dışı ilk vaka 13 Ocak 2020'de Tayland'da bildirilen 61 yaşındaki Çinli bir kadındır. İlerleyen günlerde vaka bildiren ülkelerin sayısı giderek arttığı gibi Şubat ayı sonlarında yerli bulaşın yaşandığı ülkeler ortaya çıkmaya başlamıştır. Mart 2020 başı itibariyle Çin'de salgının hızı yavaşlarken İran, Kore Cumhuriyeti, Güney Kore ve İtalya'da Covid-19 vakaları artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınının dünyadaki endişe verici yayılımından dolayı pandemi ilan etmiştir. Peki bu koronavirüs nedir? Koronavirüsler hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu yani MERS ve şiddetli akut solunum sendromu yani SARS gibi daha ciddi hastalıklara neden olabilir. Koronavirüsler tek zincirli, zarflı RNA virüsleridir. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latincedeki korona yani taç anlamından yola çıkılarak bu virüslere koronavirüs yani taçlı virüs ismi verilmiştir. Hastalığın çıkış kaynağı henüz netlik kazanmamış olup SARS-CoV-2'nin kökeni hala araştırılmaktadır. Eldeki veriler Huanan Deniz Ürünleri toptan satış pazarında yasa dışı olarak satılan vahşi hayvanları işaret etmektedir. Peki bu hastalık insanlara nasıl bulaşıyor? Covid-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyup enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere bulaşı ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla Covid-19'a yakalanmaları mümkündür. Peki Covid-19 hava yoluyla bulaşabilir mi? Bugüne kadar yapılan çalışmalar Covid-19'a neden olan virüsün esas olarak havaya atılan solunumun damlacıkları ile temas yoluyla bulaştığını göstermektedir. Bu nedenle korunmak için hasta ya da şüpheli kişilerle arada en az 1 metre mesafe olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında virüsün hava yoluyla bulaşması mümkün gözükmemektedir. Peki, eğer semptom göstermiyorsak yine de hasta olabilir miyiz? Çin'deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde semptom göstermeden devam edebilecek inkübasyon süresinin ortalama 5-6 gün, bazı vakalarda 14 güne kadar bu sürenin uzayabileceği gözlemlenmiştir. Peki semptom göstermeyen bir hastaysak başkalarına bulaştırabilir miyiz? Hastalığın ana bulaş yolu öksüren ve hapşıran biri tarafından atılan solunum damlacıklarıdır. Hiçbir semptomu olmayan bir kişi nedeniyle Covid-19'a yakalanma riski çok düşüktür. Ancak Covid-19 olan birçok insan özellikle hastalığın erken döneminde sadece hafif semptomlar yaşamaktadır. Bu nedenle örneğin hafif bir öksürüğü olan ve hasta hissetmeyen bir kişiden Covid-19'un diğer kişilere bulaşması mümkündür. Peki cansız yüzeylerden bu hastalığı kapabilir miyiz? Koronavirüsler dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir.
genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içinde aktivitesini kaybettiği ve bu durumun çeşitli faktörlere bağlı olduğu kabul edilmektedir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atılan organik maddenin miktarına, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusu vardır. Ancak bugün için COVID-19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi kesin ve net olarak bilinmemektedir. Hastaların klinik tablosu nasıl? En yaygın semptomlar ateş ve kuru öksürük. Bazı hastalarda ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur ancak herhangi bir semptom göstermez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan yaklaşık %80 özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. Her hasta olan kişi solunum sıkıntısı yaşıyor mu? COVID-19 tanısı alan her 6 kişiden yaklaşık biri ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Başlıca yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Peki hangi kişisel önlemleri alabiliriz? Ellerinizi her fırsatta yıkayın. Suya ulaşamıyorsanız el dezenfektanları veya kolonya kullanın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu bir mendille kapatın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Temiz olmayan ellerinizi göz, ağız ve burnuna götürmeyin. Ateş ve öksürük şikayeti bulunan kişilerle yakın temastan kaçının, aranızda en az 1 metre olmasına özen gösterin. Yurt dışı seyahatleriniz varsa iptal edin veya erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 gün evinizde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin. Kendinizi izole edin. İzole edilen kişinin odasına maskesiz asla girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar, kumandalar ve sık kullanılan yüzeyleri su ve temizleyicilerle her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ile 90 derece normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma, öpüşme gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla veya kronik hastalığı bulunanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra, hasta biri ile ilgilendikten sonra, yemek hazırlamadan önce, yemek hazırlarken ve sonrasında, yemek yedikten sonra, elleriniz kirlendiğinde, hayvanlara veya hayvan atıklarına dokunduktan sonra ellerimizi kesinlikle yıkamalıyız. Önemli hususlardan bir tanesi de evde bakılan hayvanlar COVID-19 enfeksiyonu bulaştırabilir mi sorusudur. Kedi veya köpek gibi evcil hayvanların koronavirüs bulaştırabileceklerine dair henüz bir kanıt yoktur. Ülkemizde COVID-19 virüsü hiçbir hayvanda saptanmamıştır. Lütfen sokaktaki ve evinizdeki hayvanlara iyi davranmayı ve bu zor zamanda onlara destek olmayı ihmal etmeyin. COVID-19'un önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir? Antibiyotikler virüslere karşı değil, bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. COVID-19'un önlenmesi için rutin olarak önerilen bir antibiyotik bulunmamaktadır. Eğer enfeksiyon nedeniyle sekonder bakteriyel bir enfeksiyon oluşmuşsa, hekim tarafından önerildiği şekilde antibiyotikler kullanılabilir. COVID-19 için aşı, ilaç veya tedavi var mı? Bugüne kadar yeni koronavirüsü önlemek veya tedavi etmek için etkinliği kanıtlanmış önerilen spesifik bir ilaç yoktur. Bununla birlikte COVID-19 virüsü ile enfekte olanlar, semptomları hafifletmek ve tedavi etmek için uygun bakım hizmeti almalı ve ciddi hastalığı olanlara destekleyici bakım hizmeti sağlanmalıdır. Bazı spesifik tedaviler araştırılmakta olup, bunların klinik deneylerle testleri gerçekleştirilmektedir. COVID-19 hakkında güncel bilgilere nereden ulaşabilirsiniz? Sosyal medyanın farklı platformlarında koronavirüs gündemiyle alakalı birçok asılsız iddia, yorum ve değerlendirmeler yapılmakta. Toplumun hassasiyeti suistimal edilerek içeriklerin hızla yayılımı gerçekleştirilmektedir. Resmi makamlar dışında paylaşılan içeriklere, kaynağı belirtilmemiş ses kayıtları ve görüntülere lütfen itibar etmeyiniz.
Covid-19 hakkında güncel verilere ulaşabileceğiniz kaynaklar, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük olarak yayınladığı raporlara ve yayınlanan bu raporların çevirisine Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün sitesinden ulaşılabilir. Bu videonun sonuna geldik. Eğer yararlı bulduysanız lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bilgilenmesini istediğiniz çevreniz varsa lütfen videoyu paylaşın. Size sağlıklı günler diliyorum. Lütfen kurallara uyalım. Kendimiz için ve çevremizdeki insanlar için virüs tehdidini olabildiğince en aşağılara çekelim.